Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar, yeni bir içerikle sizlerle beraberiz. Hepinizin bildiği gibi modern dünyanın hala ortaya çıkaramadığı birçok gizem var. Korsan hikayeleri ve korsan hazineleri her dönemde insanlığın ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Bunların en önemlilerinden biri de kuşkusuz Kanada'daki Oak Adası ve bir diğer adıyla Para Kuyusu Adası. Peki bu adanın özelliği neydi? Adadaki gizemli hazine bulundu mu? Hadi gelin buna hep beraber bakalım arkadaşlar. Oak Adası, Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusunda yer alan Nova Scotia adasının yakınlarında bulunan minik bir adadır. Bu sıradan adanın gizemi ise 1795 yılında tesadüf eseri keşfedildi ve insanlar o günden beri bu adadaki gizemi çözmeye çalışıyor. 1795 yılının yaz aylarında adanın yakınlarından kanoyla geçen 16 yaşındaki Daniel McGinnis, kızıl meşe çam ağaçlarıyla kaplı olan esrarengiz bu ada onun dikkatini çekiyor ve adada bir gezinti yapmaya karar veriyor. Adaya çıkan genç adam etrafı incelemeye ve yürümeye başlar. Eski bir patikadan ormanın derinliklerine doğru yürüyen McGinnis ağaçsız bir bölgeye çıkar ve buradaki tek bir büyük meşe ağacı onun dikkatini çeker. Ağacı incelemeye başlayan genç adam ağacın dallarından birinin budanmış olduğunu ve budanan kısımların topraktaki bir göçün 5 metre kadar üstünde uzandığını fark eder. Bu göçük McGinnis'in dikkatinden kaçmaz ve bunun bir define olabileceğini düşünür. Plan yapmak için hemen adaya 6 kilometre uzaklıktaki evine geri döner. Ertesi gün McGinnis yanında 20 yaşındaki John Smith ve 13 yaşındaki Anthony Wugu alarak Oak Adası'na geri döner. Çukuru kazmaya koyulan bu üçlü ilk çalışma saatlerinde şaşkınlığa düşerler. Yüzeyin 60 santim kadar altında taşlarla örtülü bir delik olduğunu görürler. Daha sonra 3 metre kadar aşağıda ise meşe kütükleri ile boydan boya kapatılmış bir bölüme rastlarlar. Gençler kazmaya devam eder ve 8-9 metre kazdıklarında ise aynı kütüklere bir kez daha rastlarlar. Bu durumun kendilerini açtığını anlayan gençler evlerine geri dönüp bulduklarını inandıkları defineyi çıkarmak ve destek bulmak için kasabaya yani Chester'a dönerler. Gençler maalesef bölge halkından istedikleri desteği alamazlar. Chester'da bir kadının annesi bir anıdan söz eder. Vaktiyle adada ateşler ve garip ışıklar görüldüğünü ve bir tekne dolusu adamın ne olup bittiğini incelemek için adaya gittiğini, ancak gidenlerin geri dönmediğini ve arkalarında iz bırakmadan yok olduklarını anlatır. Kadına göre aklı başında bir insan bu adanın yakınlarından dahi geçmemeliydi. Kadının anlattıklarından etkilenen 3 arkadaş ara verir ve bekledikleri yardımı tam 9 yıl sonra 30 yaşında dönemin zenginlerinden olan Simon Linz'ten alır. Linz, Anthony Wugu'nun kendisine anlattığı öyküden fazlaca etkilenir. 3 genç de araştırmalarına yardımcı olmak için bir ortaklık kurar. Bu arada John Smith de kazdıkları yeri çevreleyen arazinin bir kısmını satın almış ve sonraki 30 yıl süresince kalan kısmı da parça parça satın almayı başarmıştı. Sonunda adanın tüm doğu yanı zamanla onun mülkiyetine geçer ve aradan geçen yıllar boyunca kimse buraya el sürmemiştir. Bu grup kazıya devam eder ve ilk aşamada 27 metreye ulaşılır ve her 3 metrede bir aynı meşe kütüklerinin olduğu anlaşılır. 12 metreden sonra kütüklerin üzerinde kömür tabakası bulurlar. Anlatılanlara göre 15 metreye inildiğinde ise kütüklerin üzerinde bir kat cam macunu vardı. 18 metreye inildiğinde ise kat kat üst üste yerleştirilmiş Hindistan cevizi lifleri bulundu ve 27 metreye gelindiğinde o güne kadarki en garip şey bulundu. Üzerinde bilinmeyen dilde yazıların olduğu bir taş. Taşı çıkardılar ancak kuyu yoğun bir şekilde su almaya başlayınca çıkmak zorunda kaldılar. Grubun bulduğu taş bir yerden getirilmemişti. Adada bulunan taşlardan biriydi.
Ancak üzerinde garip işaretler bulunan taş kuşkusuz çok değerli bir ipucuydu. Yarım yüzyıl sonra taş Halifax'ta sergilendi. Amaç çukurda keşif yapabilmek için daha fazla gelir sağlanmasıydı. O sırada bir yabancı dil profesörü şifreyi çözdüğünü iddia etti. Şifrede 40 adım aşağıda 2 milyon sterlin yazıyordu dedi. Bir yıl sonra kaldıkları yerden devam etmek isteyen ekip bu kez çukura paralel yeni bir çukur kazmayı denedi. Çukura bu arada The Money Pit yani para çukuru adı verilmişti. Bu yeni tünelden para çukurundaki suyun boşaltılması planlanıyordu ama olmadı. Su gelip bu kuyuyu doldurarak çalışmaları 45 yıl boyunca durdurdu. Bu aksiliğin bir tuzağı olduğu düşünülüyordu. Bu durumu araştıran grup yaklaşık 150 metrelik su yolu keşfetti ve bu kanal para çukurundan başlayıp Smith's Cove denilen yere bağlanmıştı. Su ne kadar çabuk boşaltılsa da deniz suyu gelip yine o boşluğu dolduruyordu. Keşif için daha karmaşık ve kusursuz planlar gerektiriyordu. Para çukurunun bilinmeyen mimarları öylesine usta bir iş çıkarmıştı ki aşmak mümkün olmuyordu. Başından beri çukurun içinde ünlü korsan William Kidd'in hazinesi olduğuna inanılıyordu ama bunun yanında Shakespeare'in gerçek el yazmalarının olduğu İngiliz ve Fransız Savaşı'nda ya İngilizlerin ya Fransızların buraya bir hazine gömdüğü ya da İnka ve Mayaların altın stoklarının burada olduğuna dair birçok iddia ortaya atıldı. Ama bunlardan en güçlüsü şüphesiz bir korsan hazinesinin varlığıydı. 1849 yılında yeni bir şirket ortaya çıktı ve çukur yine hatırlandı. The Truro Company adlı şirket bu amaç ile kurulmuştu. Şirket yeni teknolojiler kullanarak suyu yan kanallardan akıtmaya başladı ve bunun için özel makkaplar kullanıldı. 30 metre aşıldığında çok düzgün bir platformla karşılaşıldı. Burada üstü 10 santim kalınlığında meşe katmanı, altında da 55 santim kalınlığında metal parçacıklardan oluşmuş bir diğer katman vardı. Bunları 20 santimlik yeni bir meşe katmanı, ardından yine 55 santimlik yeni bir metal katman ve en altta 10 santimlik yeni bir meşe katmanı izliyordu. Ardından tüm bunların tekrarlandığı yeni bir katmanlar grubu geliyordu. İşte tam burada içi para dolu olan iki fıçı veya sandık bulundu. Makkap geri çekildi. Çekilirken ucunda meşe kıymıkları ve Hindistan cevizinden yapılmış halat parçacıklarına rastlandı. Daha da ilginci bu aşamada 3 küçük altın zincir baktığı sırada rastlanmasıydı. Bu altın halkalar ortadan kayboldu ve kimse ne olduklarını bulamadı. Her kat aşıldıkça çukurun daha derine indiği anlaşılıyordu. 1850 yılında şirket çukura paralel bir çukur daha açtı. Ancak su oraya da dolmaya başlamıştı. Tüm pompalama çalışmaları boşa giderken su akıntısının gelgitle alakalı olduğu anlaşıldı. Ve o zaman anlaşıldı ki tünelin etrafına yer alan kumsal sonradan yapılmıştı. Yani yapaydı. Bu çukuru yapanlar 45 metre uzunluğundaki plajı aşan bir kanal sistemi yaratmışlardı. Sistem bir elin parmaklarına benziyordu. Her parmak bir kanaldı. 6 kil olan plajın altı kazılmış ve kayalarla şekillendirilmişti. Üzerlerine kıyılarda bulunan kayalar konulmuştu. Yılan otları ekilmiş ve metrelerce Hindistan cevizi lifi ile kaplanmıştı. Lifler aynı zamanda filtre görevi görüyorlardı ve suyun getirdiği maddelerin kanalı kapatması engelleniyordu. Bu kanallar iç karada deniz suyuyla dolu olarak eğimli başka bir kanala bağlanıyorlar ve yerin altından 150 metre giderek para çukuru ile birleşiyordu. Sonraki araştırmalarda yeraltı kanalının 120 santim eninde 60 santimetre yüksekliğinde olduğu anlaşıldı. Kanal taşlarla desteklenmişti ve para çukuru 29 ile 35 metre arasında buluşuyordu. Truro şirketi artık cevabı biliyordu. Yapılacak tek şey kanalı kapatmaktan ibaretti. İlk olarak bir baraj inşa edildi. Su akıtıldı ve kanallar söküldü. Ama o aşamada patlayan bir fırtınada baraj çökünce çalışmalar yine durduruldu. Her pes ettiklerinde çukur tekrar suyla doluyordu ve işe en baştan başlamaları gerekiyordu. 1861, 1893 ve 1897'deki denemelerde bu şekilde hüsranla sonuçlandı. Yavaş yavaş derinlere inen şirketler 52. metreye kadar kazmayı başardı. Burada karşılaştıkları şeyle şoka uğradılar. Bu bir çimento katıydı. 2 metre kalınlığındaydı ve çevresinde 17 santimetre yüksekliğinde ince duvarlar vardı. Bir kısmı ahşaptı. Sonra boşluklar vardı ve arada ne olduğu anlaşılmayan başka bir madde yer almıştı.
Bundan sonra matkap yumuşak bir metal katmana ulaştı. Altında 90 santim kalınlığında metal parçacıkları ve ardından yine yumuşak metal katmana ulaşıldı. Matkabın her geri dönüşünde gizeme yenileri ekleniyordu. Bir defasında matkabın ucunda koyun derisinden yapılma parşömen parçalarına rastlandı. Üzerinde V, U, V harfleri görünüyordu ki bunun ne olduğu hala bilinmiyor. Bu ekstra bulgular bu çukurda çok büyük ve çok değerli bir şey olduğu inancını destekliyordu. 1959 yılına gelindiğinde çukurun başında bu kez War Bristol ve ailesi vardı. Bristol plajdaki kanal sistemini durdurmaya kararlıydı. Bu arada üzerinde 1704 yazan bir kaya parçası bulundu. Arkadaşları bunun önceki ekipler tarafından yapılmış kötü bir şaka olduğunu söylediler ama Bristol inanmadı. Kayanın çukuru inşa edenler tarafından bırakıldığına inanıyordu. 1965'te Bristol bir tünel kazmaya çalışırken tünel çöktü ve içeri sular doldu. Oğlu ve 2 işçi onu kurtarmak için tünele daldı ama 4'ü de dışarı sağ olarak çıkamadı. Teknolojinin yardımıyla devasa iş makineleri getirildi ve çalışmalar hep devam etti. Daniel Blackship 1966 yılında işe 14 metrelik yeni bir tünel açarak başladı. El yapımı dövme demirden yapılmış bir çivi ve bir rondela bulundu. 1967 yılında yine el yapımı bir çift makas bulundu. Makasların İspanyol-Amerikan yapımı oldukları, büyük bir olasılıkla Meksika'da yapıldıkları ve 300 yıllık oldukları belirlendi. Aynı yerde kalp biçiminde bir de taş vardı. 60 cm kalınlığında 19 metre uzunlukta kütükler keşfettiler. Üstlerinde Roma rakamları vardı ve bazılarında çiviler bulunuyordu. Kütüklere karbon deneyi yapıldığında 250 yıllık oldukları anlaşıldı. Adanın batı ucunda 2 ahşap yapı ve plajda 2 metre derinlikte hiç kullanılmamış bir çift deri ayakkabı bulundu. 1976 yılında bir cihazla yeni bir keşif yapıldı. Cihaz 70 metre derinliğe indirildi ve burada yapay boşluklar olduğu keşfedildi. Aynı derinliğe indirilen bir kamera ise çarpıcı görüntülerle geri döndü. Zemin kayaydı. 3 sandık görünüyordu. Çevrede çeşitli aletler vardı ve en inanılmazı ise yerde yatan bir insan bedeni bulunuyordu. Bu görüntüler üzerine aşağıya balık adamlar indirilmesi kararlaştırıldı. Ama şiddetli akıntı ve görüş alanı sıfır olması nedeniyle bu da başarılamadı. Bu sırada kameranın gidip geldiği yerinde çöktüğü anlaşıldı ve bir daha aynı görüntülere ulaşılamadı. Son olarak The Curse of Oak Island adlı belgesel dizisi için adada 7 yıldır araştırmalarına ve kazılarına devam eden ekip heyecan verici bir keşifte bulundu. Araştırmalarına adadaki patika yolda ve para çukurunda devam eden ekip Oak adasındaki hazineye ait olduğu iddia edilen çok büyük bir cıvata buldu. Adanın tarihi boyunca araştırmacılar tarafından çeşitli göz cıvatalarının ortaya çıkarıldığına dair raporların bulunması araştırma ekibinde heyecan yarattı ve sondaj çalışmalarına devam eden ekip ikinci önemli bulguyu keşfetti. Ekibin ikinci bulgusu bir kilit mekanizmasıydı. Bu çukurun derinliklerinde bulunan kilit demir uzmanı Cameron League'e götürüldü ve bunun ağır bir sandık için yapılmış bir kilit mekanizması olduğunu doğruladı. Ekip daha önceki çalışmalarında bir ayakkabı ve bir cam parçası keşfetmişti. Bulunan materyalleri inceleyen ekip eşyaların 1492'den kalma olduğunu doğrulamıştı. Çok yakında ekip çalışmalarından sonuç alacak ve 226 yıldır gizemi çözülmeyen çukurun sırları ortaya çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.